Modern çağın bize dayattığı en sinsi, en acımasız ve varoluşumuzu en derinden sakatlayan yalan, ışığı kutsarken gölgeyi katletmeye çalışmasıdır. Bize sürekli mutlu, sürekli üretken, sürekli pozitif olmamızı emreden, acıyı, hüznü ve yalnızlığı acilen tedavi edilmesi gereken birer hastalık gibi etiketleyen bu zehirli illüzyon, aslında doğaya karşı açılmış beyhude bir savaştır. Bize diyorlar ki, üzülme, karanlığa düşme, yalnız kalma, düşünme bile. Hemen dikkatini dağıt, hemen kendini toparla, hemen iyi hissetmeye geri dön. Çünkü sistem seni bir insan olarak değil, arızasız çalışması gereken bir makine olarak görüyor. Hüzün onun için bir suç, melankoli bir hata, yalnızlık ise düzeltilmesi gereken bir eksiklik. Ama burada çok temel bir şeyi unutuyoruz. Belki de her şeyin temelini. Hiçbir şey tek başına var olmaz. Işık, karanlık olmadan bir anlam taşımaz. Sessizlik olmadan müziğin ritmini hissedemezsin. Ölüm gerçeği olmasa yaşamın kıymeti bu kadar yakıcı olur muydu? Sürekli aydınlıkta kalmak aslında aydınlanmak değildir. Aksine, sürekli aydınlık tıpkı sonsuz karanlık gibi insanın gözünü kör eder. Ve işte tam bu noktada yüzümüzü başka bir yere çevirmemiz gerekiyor. Daha eskiye, daha derine, daha gerçek olana, Yin Yang felsefesine. Çoğu insan için popüler kültürün tükettiği estetik bir sembolden ibaret olan o siyah ve beyazın iç içe geçtiği kusursuz şekil aslında nefes alan bir evrenin kuantumdan insan ruhuna kadar her şeyi yöneten amansız bir yasanın ta kendisidir. O sembol bize o vurucu gerçeği ilk saniyede fısıldar. Evren tek yönlü değildir. Hayat sadece güneşli günlerden ibaret olamaz. Her şey zıttıyla var olur. Zıttıyla anlam bulur ve zıttına dönüşmeye mahkumdur. Bu sarsıcı gerçeğin izini sürmek için M.Ö. 6. yüzyıla Çin'in Puslu Dağları'na Taoizmin doğuşuna gitmemiz gerekir. Büyük bilge Laozi o eşsiz eseri Tao Te Ching'de Yol ve Erdem kitabı, dengenin bir tercih değil, varlığın ham maddesi olduğunu anlatır. Yin, Yang, iyilik ve kötülüğün birbiriyle savaştığı batılı bir dualizm değildir. Onlar birbirini doğuran, biri olmadan diğerinin var olamayacağı kutsal bir danstır. Yin, karanlık, pasif, dişil, içe dönük, soğuk, hüzünlü ve belirsiz olan tarafı temsil eder. İnsanın kendi içine döndüğü o derin, yutucu, ürkütücü ama bir rahim gibi besleyici ve yaratıcı olan alanı anlatır. Yang ise aydınlık, aktif, eril, dışa dönük, sıcak, net ve hareketli olandır. Başarıyı, coşkuyu, eylemi ve kontrolü simgeler. Laozi bize sadece Yang'ı, aydınlığı, başarıyı, mutluluğu kovalayıp yini, karanlığı, hüznü, durmayı reddetmenin, rüzgarı bir kutuya hapsetmeye çalışmak kadar delice bir kibrin ürünü olduğunu öğretir. O, en yüce erdemin su gibi olmak olduğunu söyler. Su, doğadaki en yin elementtir. Yumuşaktır, direnç göstermez. Her zaman aşağılara, kimsenin gitmek istemediği karanlık vadilere akar. Ancak zamanı geldiğinde o yumuşacık yin gücü dünyanın en sert kayalarını, en katı yang yapılarını deler geçer. Laozi'nin Wu Wei, eylemsizlik eylemi felsefesi, hayatın bu amansız zıtlıklarına karşı kürek çekmemeyi, acı geldiğinde onunla savaşmak yerine onu ruhundan akıp giden bir nehir gibi kabul etmeyi öğretir. Yine aynı dönemde büyük gözlemci Zhuangzi, rüyasında bir kelebek olduğunu mu gördüğünü, yoksa insan olduğunu düşleyen bir kelebek mi olduğunu bilemediği o ünlü meseleyle bize gerçekliğin sınırlarının nasıl eridiğini gösterir. Zhuangzi'ye göre aydınlık ile karanlık, yaşam ile ölüm, başarı ile felaket arasındaki sınırlar, insanın kendi zihninde yarattığı birer illüzyondan ibarettir. Dağın zirvesine baktığında anlarsın ki, güneş gökyüzünde hareket ettikçe, sabahın ışıkla yıkanan aydınlık, yang yamacı, akşamın gölgelerle örtülü karanlık, yin yamacına dönüşür. Güneş tam tepede, en parlak anındayken, artık gölgelerin uzamaya ve akşamın gelmeye başladığı o ilk an tetiklenmiştir. Yin'in kalbinde yang, yangın kalbinde yin saklıdır. Hayatındaki en büyük zaferin içinde o düşüşün tohumu çoktan atılmıştır.
Tıpkı en zifiri, en dibe vurduğun karanlığın içinde seni yeniden ayağa kaldıracak bilgeliğin filizlenmekte olduğu gibi. Ancak modern insan bu kusursuz dengeyi bozmaya, sarkacı sadece iyi hissetme noktasında çivilemeye çalışarak kendi ruhunu sakatlamaktadır. Bu sakatlanmayı Batı felsefesinde en iyi anlayanlardan biri Arthur Schopenhauer olmuştur. O, Doğu bilgeliğini Batı'nın soğuk rasyonelitesiyle harmanlayarak hayatı bir sarkaç olarak tanımlar. İnsan ruhu, bitmek bilmeyen bir arzunun acısı ile ona ulaşıldığındaki tatminin getirdiği devasa can sıkıntısı arasında gidip gelir. Biz acıyı tamamen yok etmek, sürekli tatmin ve mutluluk noktasında kalmak isteriz. Oysa evrenin mekaniği buna izin vermez. Bastırılan hiçbir şey yok olmaz. Yer altına iner, kök salar ve şekil değiştirir. Sürekli aydınlıkta kalma arzumuz bizi kendi derinliğimizden koparır. Işığın nesneleri görünür kılması için arkasında uzanan o yoğun karanlığa ihtiyacı vardır. Sessizliğin, o sağır edici boşluğun olmadığı bir yerde müziğin ritmini, notaların ruhunu hissedemezsin. Ölümün o soğuk gerçeği olmadan yaşamın mucizesini kavrayamazsın. Sürekli aydınlık tıpkı zifiri karanlık gibi gözleri kör eder, insanı sığlaştırır. İşte tam bu noktada psikolojinin derin sularına inen Carl Gustav Jung, modern insanın bu sadece iyi olma saplantısının ne kadar ölümcül olduğunu o sarsıcı dehasıyla ortaya koyar. Jung'a göre insanın içinde devasa, arkaik bir gölge, shadow vardır. Sosyal medyada sergilediğin, topluma gösterdiğin o uysal, başarılı, güler yüzlü masken, persona, senin sadece incecik, dışa dönük, yang kabuğundur. Ama toplumun ve sahte kişisel gelişim öğretilerinin baskısıyla reddettiğin, görmek istemediğin her şey o gölge denen devasa mahzende yin birikir. Öfken, korkuların, bencil arzuların, yas tutma ihtiyacın, kıskançlıkların ve o dipsiz yetersizlik hissin. Bunların hepsi senin ayrılmaz bir parçandır. Ama sen o yapay aydınlıkta kalmak için bunları reddettikçe, zindanlara kapattıkça onlar o karanlıkta canavarlaşır ve en zayıf anında seni içeriden yönetmeye, hayatını sabote etmeye başlar. Sebebi anlaşılamayan depresyonlar, panik ataklar, anlamsızlık hissi hep o reddedilen yinin isyanıdır. Jung'un o eşsiz tespiti hem çok rahatsız edici hem de muazzam derecede özgürleştiricidir. İnsan ışık figürleri hayal ederek değil, karanlığını bilinçlendirerek, kendi karanlığının farkına vararak aydınlanır. Karanlığını, kendi yinini bilmeyen, onunla masaya oturup çay içemeyen bir aydınlık sadece içi boş bir illüzyondur. Bu gerçeği bir balyoz gibi indiren Friedrich Nietzsche, o şiirsel üslubuyla zıtlıkların uyumunu başka bir boyuta taşır. Bir yıldız doğurmak istiyorsan, içinde bir kaos barındırmak zorundasın. Yani ruhundaki o göz kamaştırıcı aydınlık, o yaratım gücü, o steril, sorunsuz, huzurlu anların içinden değil, kanamanın, düşmenin, sancının ve ruhundaki o muazzam patlamaların yin içinden doğar. Senin en bilge, en derin, en olgun halin tatildeyken değil, hayat seni yere çarptığında, geceler boyu uyuyamadığın, kendinle en acımasız şekilde yüzleştiğin o karanlık kaosun ortasında şekillenir. Acıdan ve hüzünden köşe bucak kaçmak aslında kendi potansiyelinden daha büyük bir sen olma ihtimalinden kaçmaktır. Kozasındaki o dondurucu karanlığı ve sıkışmayı reddeden bir tırtıl asla gökyüzüne kanat açamaz. Ancak bilgeliğin o ince, jilet gibi keskin çizgisi tam burada belirir. Karanlığa aşık olmak, melankoliyi bir kimlik haline getirmek, acının içinde boğulmak da çözüm değildir. Bu, dengeyi diğer uca savurmaktır. Gerçek erdem, Laozi'nin işaret ettiği, bilgelerin asırlardır aradığı o denge halidir. Yinin tam kalbindeyken bile o küçük yang noktasını görebilmek. Hayatın fırtınası etrafında dönerken o kasırganın tam ortasındaki dingin merkezde kalabilmektir. Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius, savaşların, ihanetlerin ve veba salgınlarının gölgesinde tam olarak bunu yapmıştır. O, dışarıdaki devasa fırtınayı, dünyanın yin-yang devinimini kontrol etmeye çalışmadı. Bunun beyhude olduğunu biliyordu. O,
enerjisini kendi zihnini fethedilemez bir içsel kaleye, inner citadel çevirmeye harcadı. Anladı ki dışarıdaki fırtına asla durmayacak. Deniz asla sonsuza dek süt liman olmayacak. Ama sen o karanlık fırtınanın içinde rüzgara karşı nasıl duracağını, kendi ışığını nasıl koruyacağını seçebilirsin. Huzur, dünyanın mükemmel hale gelmesiyle değil, senin kendi merkezini kaybetmemenle başlar. Büyük yazar Fernando Pessoa'nın o sarsıcı melankolisiyle fısıldadığı gibi, insan bazen kendisiyle dünya arasındaki uçurumun ta kendisidir. Ve o, içine bakmaya korktuğumuz uçurum baş döndürücüdür. Ancak varoluşun gerçek anlamı o yapay stüdyo ışıklarının altında değil, tam o uçurumun kenarında, rüzgar yüzüne çarparken doğar. Albert Camus, insanın bu bitmez tükenmez uyumsuzluğunu absürt kavramıyla tanımlar. Dünya soğuk ve anlamsızdır. İnsan ise delicesine bir anlam arar. Bu iki gerçek asla örtüşmez. Tıpkı Sisyphos'un o devasa kayayı her gün kanter içinde zirveye taşıması, yang ve kayanın her seferinde karanlık vadiye geri yuvarlanması, yin gibi. Ancak Camus bize en büyük sırrı verir. Mesele kayanın düşmesi, yani hayatın seni karanlığa çekmesi değildir. Mesele, o kayayı karanlıktan aydınlığa doğru iterken senin kim olduğundur. Direnişin, o karanlığa rağmen var olma inadının kendisi en yüce anlamdır. Denge dediğimiz şey, göl kenarında hissiz bir huzur bulmak değil. Acı ile neşe, umut ile umutsuzluk, kaos ile düzen arasındaki o gerilim hattında hareket halinde kalabilmektir. Bisiklette durursan düşersin. Sadece hareket edersen, gecenin ve gündüzün hakkını verirsen gerçekten yaşamaya devam edersin. Bu yüzden artık kaçmayı bırakmalıyız. Karanlığı düşman gibi görmekten, hüznünü tıbbi bir sorun gibi uyuşturmaktan vazgeçmelisin. Çünkü o gölge sana insan olduğunu hatırlatan en sadık dostundur. Belki de yıllardır aradığım huzur, tam olarak yüz çevirdiğin o zifiri karanlığın kalbinde saklıdır. Şimdi kendine o maskesiz, acımasız soruyu sor. Hayatında yüzleşmekten köşe bucak kaçtığın o devasa gerçek ne? Hangi derin duygu o mükemmel imajını bozduğu için onu zindana kapatıyorsun? Ve hepsinden önemlisi, sistem sana sürekli sahte bir güneşe bakmanı emrederken senin kendi uçurumunun dibine bakacak, orada gördüğün kendi gölgenle sarılacak cesaretin var mı? Çünkü tam orada, o en dondurucu kışın ortasında, Camus'un o efsanevi sözündeki gibi içindeki o yenilmez yaz seni bekliyor olabilir. Karanlığınla yüzleş, ışığını sahiplen ve ikisini ruhunun o muazzam potasında evrenin nefesiyle birleştir. Çünkü hayat hiçbir zaman tek renkli, yavan bir resim olmadı ve unutma, derinlikleriyle, çelişkileriyle ve gölgeleriyle sen de değilsin.